Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, kış hazırlıkları devam ediyor. Şimdi sırada kışlık konserve melemenlik yapmaya geldi. Nasıl hazırlanır, nasıl yapılır? Her aşamasını gösterdim. Videoyu dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Siz de yapın. Kış aylarında bunlar veli nimet arkadaşlar. İnanın bir hazine, bulunmaz bir hazine. Hemen hazırlama aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, bugün menemenlik yapacağız. Burada benim biberlerim var. Bahçemden topladım. Ama 1-2 gün oldu bahçemden. Bunları ben toplayalı. Bakın, domateslerim, biberlerim. Bir miktar topladım. Hatta daha da fazla var. Şimdi menemenlik yapacağız. İstediğiniz kadar biber ve domates kullanabilirsiniz. Ama biberler genelde biraz az olur menemende. Domates fazla olur. Şöyle turşu kuracağım aslında, ben de turşu için daha erken düşüncesindeyim. Şu Ağustos ayı bir çıksın. Havalar çok sıcak. Eylül ayına bir girelim. Turşularımı yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Ama şimdilik aşamada menemenlik yapmak istiyorum. Bunları bayağı bir topladım. Daha da var biberlerimde arkadaşlar. Sizlere göstermek istiyorum. Hatta bakın, bazıları da kızarmaya başladı. Neyse, onları ziyan etmeyeceğiz. Bir şekilde kullanacağız. Sarı biberleri alıyorum. Neden? Bunlar biraz acı arkadaşlar. Şunlar biraz acı. Acıları pek doğramayacağım. Çünkü çocuklar var evde. Ve çocuklarımız yiyemez. Onun için sadece şu sarı biberlerden biraz ayıralım. Bahçemizde ekmiş olduğumuz biberlerimiz çok güzel oldular. İnanın, sürekli verim veriyorlar. Şöyle bir miktar bakın çıkardım. Şöyle alalım. Bakın, bayağı bir çıkardım. Özellikle sarılarını kullanacağım. Acı olmaması için. Şunların tohumlarını da alacağım ki gelecek yaz aylarında ekeceğim. Çim yapacağım. Kendim çimlerimi yetiştireceğim. Ve ekeceğim arkadaşlar. Evet, bir miktar çıkardım. Neyse, biraz daha sonra çıkarabiliriz. Şöyle bunu alalım kenara. Bunları ufak ufak doğrayacağız. Şimdi bol suda yıkayayım ben bunları. Evet, gördüğünüz gibi biberlerimi bol suda yıkadım. Tenceremi yanıma aldım. Kesme tahtasını da aldım. İsterseniz robotta da doğrayabilirsiniz ama biliyorsunuz, robota atılanlar genelde şöyle bir parçalar. Şekli şeyi kalmaz, şemali kalmaz. Biraz kendiniz uğraşın ve yapın arkadaşlar. Şöyle ufak ufak, bakın, çok büyük olmayacak şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Bugün melemenlik yapacağız. Domatesimiz, biberimiz bol. İlk aşamada biberleri şöyle ufak ufak doğruyorum. Arkadaşlar, yaz aylarında bu tür tarifleri bol bol yapın. Bunlar kış aylarında çok aranıyor. Konserve şişesine koyacağız sıcak sıcak. Ve kış aylarında menemende kullanacağız. Hatta o şekilde de tüketebilirsiniz. Bakın, şöyle ufak ufak doğrayacağız arkadaşlar. Devam edelim doğramaya. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi biberlerimi bir tencere dolusu doğradım. Bayağı bir zaman aldı doğraması. Ama robottan çekmek istemediğim için, çünkü parça parça olacak, minik minik olacak. Hiçbir şeye benzemeyecek. Azıcık şöyle şekilli olsun istedim. Şimdi sıra geldi domateslerime. Burada benim yine kendi bahçemden domateslerim var. Şöyle dökelim. Bakın, bayağı bir domatesim var. Şimdi bunları kabuklarını soyarak doğrayacağım. Önce bol suda yıkayalım. Evet, domateslerimi bol suda yıkadım. Biberleri kenara alalım. Ve domateslerimizi doğrama aşamasına geçelim.
Domateslerimizi de kabuklarını soyarak doğrayacağız. İsterseniz suda haşlayıp da kabuklarını soyabilirsiniz. Ya da benim gibi şöyle bir bıçak yardımıyla soyabilirsiniz. Domateslerin, biberlerin 2 katı olacak arkadaşlar. Şöyle bakınız, kabuğunu soydum. Göstereyim. Sonra tekrar hızlı çekime geçeceğim. Ortasındaki şu yeşil yeri alıyorum. Şöyle ufak ufak domatesleri de doğruyorum. Dediğim gibi daha önceden robotta da yapabilirsiniz. Ama tamamen robotta su olacaktır. Şöyle kendiniz doğrarsanız çok daha güzel olur. Robot çok hızlı çektiği için ayarını tutturamayabilirsiniz arkadaşlar. Su yapar genelde. Salça yapar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bayağı bir domates doğradım. Biberlerin hemen hemen 2 katı oldu arkadaşlar. Biberler hafif oldukları için bunlar ağır çekiyor. 2 katı kadar oldu. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Menemenlik konservemizi yapacağız. Kış için saklayacağız arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde. Şimdi ben ne yapacağım? Nerede pişireceğim? Bunları ben ateşte, yani odun ateşinde hazırlayacağım arkadaşlar. Olmayanlar tabii ki de ocakta hazırlayabilir. Hemen ben şimdi odun ateşimi hazırlayayım. Evet arkadaşlar, ocağımı yaktım. Gördüğünüz gibi onu da göstereyim. Burada yanıyor. Ve şimdi tenceremi koydum. Tenceremin içine 1 su bardağı kadar sıvı yağ döküyorum arkadaşlar. Sıvı yağın üzerine doğramış olduğumuz biberleri döküyorum. Ateşim yanıyor. Ve kavurmaya başlıyoruz. Şöyle karıştırarak kavurmaya başlıyoruz. Üzerine tuzunu veriyoruz. Tuz ne kadar? Şöyle göz ayarı döküyorum. Kavrulmasını bekliyoruz. Arada bir karıştıracağız. Ve biberlerimizi kavuracağız. Evet. Biberlerimiz tamamen erene kadar kavuracağız arkadaşlar. İyice yumuşaması lazım. Hemen domatesleri vermiyoruz. Tamamen yumuşamasını bekleyeceğiz. Bayağı bir yumuşamaya başladı ama daha var. İyice kavurmamız lazım domatesleri dökmeden önce. Artık domatesleri dökme zamanı geldi. Gördüğünüz gibi bayağı bir yumuşadı. Domatesleri verelim. Şimdi domateslerini veriyoruz. Artık domatesleriyle birlikte kaynatacağız. Suyunu çekene kadar bayağı bir çekecek suyunu. Şöyle bir karıştıralım ilk aşamada. Bakın bu şekilde, dibi tutmasın. Evet. Şimdi kaynamasını bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ama daha çok kaynaması lazım arkadaşlar. Domateslerin bayağı bir erimesi lazım. Ateşimiz yansın, kaynasın. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir oldu. Suyunu çekmeye bile başladı. Yarım saattir kaynıyor arkadaşlar. Olma aşamasına geçmeye başladı artık. Bir 10 dakika daha kaynatalım bakalım. Menemenlik
Domates biberimiz pişti. Şimdi ocaktan alacağım ve kavanozlara dolduracağım. Hiç soğumasını beklemeden sıcak sıcak dolduracağız arkadaşlar. Şöyle ön tarafa alalım. Kavanozlarımız burada. Evet, ben kavanozları daha önceden hazırladım. Şimdi dolduracağım. Az kolayınıza gelirse doldurun arkadaşlar. İster bir bardak ile dökün, isterse bir kepçe ile, ama bir şekilde doldurun. Bu kadar dengeli getiremeyiz. Bakın tamamen 7 adet yarım kiloluk çıktı. Evet, şöyle ağızlarını silelim. Doldururken batırdık elimizden. Haliyle bunlar batırdık. Şöyle temizleyelim. Hepsini de çıkardım. İçlerinden yıkadım. Çünkü korken elimizden döküldü. Şöyle elimde olan kapakları üstlerine kapatıyorum. Şöyle. Bunu kapatalım. Evet, kapaklarını koyduk. Şimdi sıkı sıkı kapatacağız. Şöyle sıcak şu anda arkadaşlar. Onun için ben bezle tutacağım. Var gücümüzle burada. Dikkatli olalım çünkü çok iyi kapatmamız lazım. Şöyle var gücümüze sıkmamız lazım arkadaşlar. Şöyle bakın, 2 kere geri döndürdünüz mü oturuyor zaten kapak otomatikman. Öyle var gücünüzle sıkarak hava almamasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu aşamada söyleyeyim size, yine tekrar ediyorum bol bol, ama kanalımızın çekilişi vardır. Çekilişimiz 100.000 aboneye ulaştığımız zaman hemen başlayacak arkadaşlar. Ve bir kişiye cezve takımı hediye edeceğiz. Hatta videosu da kanalımda mevcut. Bakın, bulabilirsiniz. Şartları da anlattım videoda. Artı açıklama kısmına da yazdım. Nasıl katılacağınıza dair. Daha sonra her ay bir çekiliş yapmayı planlıyoruz. 100.000 aboneyi geçtiğimiz zaman kanalımızda her ay bir çekiliş yapacağız ve bir abonemize çam sakızı çoban armağanı bir hediye vereceğiz. İlk hediyemizde cezve takımı, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Biz de ondan yola çıkarak cezve takımı hediye edeceğiz ilk olarak. Daha sonraki aylarda hediyelerimiz değişecek. Tabii ki de her ay değişik bir hediye vereceğiz. Kanalımızdan takipçilerimize bir armağan olsun. Evet, bu kadar açıklama yeterli. Şimdi iyice sıktım arkadaşlar. Tekrar sıktım ve şimdi ters çeviriyorum. Bu şekilde kapaklarının tutmasını sağlayacağız. Bir gece bu şekilde bekleteceğim. Bir gece sonra karanlık bir ortama koyacağım. Ne zaman tüketeceğiz? Kış aylarında çıkarıp bir tanesini açıp tavamıza döküp tüketeceğiz. Menemen yapıp tüketeceğiz arkadaşlar. Böyle de tüketebilirsiniz. Biber kavurması olarak yine de olur. Niye olmasın ki? 7 adet çıktı. İşte 7 günlük yemeğimiz çıktı sayılır. Evet, tekrar kontrol ediyorum ki hava kaçırmasın. Sonra bozulma yapabilir, şişme yapabilir. Evet, hazır arkadaşlar. İşte bu kadar kolay. Siz de yapın, hazırlayın. Yapın, hazırlayın. Kışın yemeksiz kalmayın arkadaşlar. Şimdi artık kaldıracağım. Bunları bir kenara koyacağım. Buralarını da bir güzel yıkayayım. Çünkü kokuya sinekler toplandı. Hoşçakalın arkadaşlar. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni güzel özel tariflerde görüşmek üzere.